Hepinize merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Rock Build'ini paylaşacağım. Rock Build'ini bitirdim arkadaşlar. Ve bence gayet güzel bir build olduğunu düşünüyorum. Şimdi sizlere bu build'i anlatacağım. Ondan öncelikle kısa bir 134'lü göstereyim size. Hasarımızı, şeyimizi. Ondan sonra sizlere build'in kritik noktalarını anlatacağım. Ondan sonra aşağıya da şeyi bırakırım. Site linki, build planeri bırakırım. Oradan da rahat bir şekilde bakabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şöyle şurayı hemen alalım. Kalkan veren öldü. Şimdi bazı arkadaşlar şey yazmış, bu planner paylaşmak bu kadar zor mu diye yazmış da. Hani zor değil, onu öncelikle söyleyeyim. Ama dediğim gibi hani build'i en iyi hale getirmek için uğraştığım için o yüzden bu kadar zaman aldı. Hani bunu bu şekilde sizlere söyleyebilirim. Değilse bir planner paylaşmak kolay yani, bir şeyi yok. Zor değil. De şu niye geldi anlamadım. Şu kalkanlıyı halledersek. Kalkanlıyı göremiyorum ben, yapmışlar. Ha. Bu it böyle. Hani gördüğünüz gibi rahat bir şekilde yok edebiliyoruz. Patlama hasarıyla beraber rahat bir şekilde yok ediyoruz. Onu da söyleyeyim öncelikle. Hani onu da belirteyim. O patlama hasarını da bir aspekt sayesinde veriyoruz. Ekstradan bir şey alıyorum. Şurada farkındaysanız canın üstünde güçlendirme %32 yazıyor. Onu da bir aspekt sayesinde alıyoruz. Onların hepsini sizlere söyleyeceğim. Elit'in canı nasıl eridi? Devam edelim. Kalkanlıyı bir alırsak aradan bir şeyler yapacağız da. Böyle şeyler de olabiliyor. Çünkü pitteyiz arkadaşlar, biliyorsunuz. Şimdi bunu kesmem ben. Beni tanıyan, beni bilen abiler, arkadaşlar bilir. Şimdi orayı hemen hızlıca yok edeceğim. Sırf o kalkanlı oldu diye yok edemedim. Kalkanlı var ya, beni böyle normalde böyle yok etmemiz lazım ama o kalkanlıyı sırf erken öldüremedim diye öldük. Enti. Bu şekilde. Hani fazla uzatmayayım videoyu. Hemen sizlere de hızlıca anlatmaya geçeyim. Şurayı da keseyim. Zaten normal küçük mobları böyle direkt yok ediyorsunuz. Onu da göstermiş olayım şöyle. Şöyle çıkalım. Build bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir build. Öncelikle onu söyleyeyim. 134'ü zaten görüyorsunuz. Yalnız şunu söyleyeyim. Bosslarda yanında mob çıkan boss'u rahat hızlı bir şekilde kesersiniz. Diğer türlü tekli olan bosslar zorlar. Belki kesemeyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim şimdiden. Şimdi hemen build'i anlatayım sizlere. Şu üstümü bir onarayım. Şimdi kaskımız aynı. Sadece değişiklikleri söyleyeceğim. Ondan sonra kritik noktaları söyleyeceğim. Dediğim gibi planlarını paylaşacağım. Oradan yaparsınız arkadaşlar. Şimdi zırhta öncelik olarak çiçekli zırh olması lazım. Bunu söyleyeyim. Bu çiçekli zırhınız olmazsa
Buradaki zırh değeriniz 8500 falan olur. O yüzden çiçekli zırh kesinlikle olması lazım. Ve zırhta kullandığımız aspekt ise %8 arttırılmış sıyrılma ihtimaline sahip oluruz. Sıyrıldığımızda ise maksimum canının %10'u kadar güçlendirme kazanırız. Hani burada güçlendirme kazanıyordum ya arkadaşlar. Bu güçlendirme ile beraber güçlendirme kazandığımız için hasarımız da iyi oluyor. Hayatta kalma şansımız da yüksek oluyor. O yüzden bu aspekti attım. Bir de bu alttaki şeyler niye böyle gösteriyor bilmiyorum ama böyle gösteriyor. Eldivende ise tuzak yeteneklerinden etkilenen düşmanlara %30 ihtimalle 2607 gölge hasarı veren ve 2 saniyeliğine savunmasız bırakan bir patlamaya neden olursun. Şimdi biz gölge hasarıyla özür dilerim tuzak yeteneği attıktan sonra gölge hasar patlaması veriyoruz ve düşmanları sürekli savunmasız bırakıyoruz. Bizim bu build'imiz neydi? Hem savunmasız hasardı hem de savunmasız olan düşmanlara daha çok hasar veriyorduk. Burada da zaten ekstradan bu build'imiz sıyrılma ihtimali olduğu için hem burada sıyrılma ihtimalini yükseltiyoruz zırhta hem de ekstradan güçlendirme kazanıyoruz. Bu iki aspektin amacı da bu. Zaten diğer aspektlerin hepsi aynı arkadaşlar. Başka bir değişik aspektimiz yok. Onu söyleyeyim. Özellik olarak da ekstra bir değişiklik yok. Özellik olarak da hepsi aynı arkadaşlar. Sadece iki aspekt değiştirdim. İtemler için söylüyorum tabii ki de bunu. İki aspekt değiştirdim. Bir de buradaki kastaki mücevheri maharet mücevheri yaptım. Tamam. Ondan sonra geldik yetenek ağacına. Yetenek ağacında ise yaptığım değişikliklerden birisi şu arkadaşlar. Gölge hasarı en fazla %10 ihtimalle düşmanlar 1,5 saniye sersemletir. Zaten bizim bu ilkte de sersemlemiş veya donmuş düşmanlara ekstradan fazla hasar vardı. Burada da onu iyice tetikledim arkadaşlar bu pasifle beraber. Ondan sonraki süreçte ekstra bir değişiklik yok. Paragon'da ise Paragon tamamen değişti arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Paragon'daki bazı glifleri de değiştirdik. Değiştirdiğim glifin birisi bu değil. Nereye koydum ki? Bu da değil. Bu. Evet. Değiştirdiğim glifin birisi bu arkadaşlar. Bir düşmana kitle kontrol etkisiyle vurduğunda ona en fazla %10 ihtimalle hasar verirsin. Ve buradaki Paragon'da seçkinlere hasar paragonu oldu. Onu söyleyeyim. Burada da yine ekstradan hasar can alıyoruz. Burada yine seçkinlere hasarımız var. Bir düşman öldürdükten sonra yani bir seçkini öldürdükten sonra hareket hızı kazanıyoruz. Burada da ekstradan seçkinlere hasar aldık. Buralar yine aynı. O aynı paragon. Burası yine Leyra'nın içgüdüsü. Buradan da yine aynı şekilde bir saldırıdan sıyrıldıktan sonra hasar aldık. Ve direncimizi yine buradan aldık. Hazır direnç demişken ayakkabınızda da kesinlikle çiçekli tüm elementlere direnç olması lazım arkadaşlar. Yani zırhta çiçekli zırh özelliğiniz, ayakkabıda ise çiçekli tüm elementlere direnç özelliğiniz kesinlikle olması lazım. Eğer bu ikisi yoksa dirençleriniz muhtemelen 60 falan olacak. Ve zırh değeriniz de 8500 olur. Onu söyleyeyim. O yüzden bu ikisini kesinlikle yapın. Yaptıktan sonra bu paragonu build'i yapın arkadaşlar. Diğer türlü ölürsünüz. Hani onu söyleyeyim. Build'imiz bu şekilde. Güzel bir build. Dediğim gibi aşağıda planlarını ben paylaşacağım sizlere. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Build gerçekten güzel bir build arkadaşlar. Eğer hasar konusunda sıkıntısı olan arkadaşlar varsa bu build'i yaparlarsa tatmin olacaktır. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.